Arkadaşlar, Karadağ videolarından ilkinde sahil kenarında bulunan etkileyici şehir Kotor'u gezeceğiz. Kotor'dan bahsetmeden önce Karadağ'dan biraz bahsedeyim. Avrupa'nın parlayan yıldızı Montenegro yani Karadağ 2006 yılında bağımsızlığını ilan eden bir ülke. Dağları, gölleri ve tarihi dokusu ile adeta büyüleyici bir ülke olan Karadağ'ın başkenti ise Podgorica. Başkentin eski adı ise Titograd yani Tito'nun yeri, Tito'nun şehri demek. Karadağ Avrupa'nın en küçük ve en genç ülkelerinden birisi. Monte dağ, Negro ise kara demek. Çok özel bir coğrafi yapısı var. Bu ismi neden aldığını ülkenin hayranlık uyandıran fiyortlara benzeyen dağlık yapısı, yeşil ve mavi doğasını görünce anlayacaksınız zaten. Ben sizlere bu defa normal video konseptlerinden farklı bir konsept sunacağım. Son dönemde edinmiş olduğum kitaplardan birisi İlber Ortaylı Seyahatnamesi. Tarih duayeni Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Seyahatnamesi kitabından bizlere bazı gezi notları aktarmış. Ben size videodaki bu güzellikleri izlerken aynı zamanda da İlber Ortaylı'nın kitabından 2 sayfa okuyacağım. Bakalım İlber Ortaylı bize kitabında Karadağ'la ilgili nasıl bilgiler aktarmış. Karadağ Cumhuriyeti'nin Çetinye şehrinde 2 katlı bir binanın açılışı yapıldı. Şehir 1918'de Sırbistan tarafından Yugoslav Krallığı'na ilhak edilene dek Karadağ Krallığı'nın merkeziydi. Krallık 1910 yılında bu unvanı almıştı. O vakte kadar prenslikti. 1880'lerde dahi nüfusu 1500 olan şehir bugün 15.000 nüfusa sahip. Payitaht olduğu zaman da nüfusunun pek kalabalık olduğu söylenemez. Açılışı takiben şehrin sempatik tiyatrosunda soprano Leyla Çolakoğlu ve piyanoda Erol Erdinç'in verdiği bir konser dinlendi. 20. yüzyılın başındaki Küçük Karadağ Krallığı'nın küçük başkentinde bizim Ankara'daki 3. tiyatroya benzeyen bir tiyatro binası yapılmış. Çünkü Karadağ'ın önce prensi sonra kralı olan Nikola iki şeyiyle meşhurdur. Biri tiyatro yazarlığı ki eserleri 5-6 dile çevrilmiştir. Diğeri de kızlarını evlendirerek Rusya, İtalya, Sırbistan ve Alman Hesse-Battenberg hanedanlarıyla akraba olmasıdır. Bir üçüncü özelliği ise şudur. Karadağ İtilaf devletleri safındaydı ama bu ittifak onu zafere götürse de yok olmaktan kurtaramadı. Yugoslavya'ya ilhak edildi. Şimdi bağımsızlığın tadına yeni varıyor ve iyi ilişki kurduğu ülkelerden biri de Türkiye. Bugünkü Karadağ'ın nüfusu 600.000 kadar. Başkenti Podgorica. Başkentin nüfusu 150.000 kadar. Sanayi Allah'a şükür gelişmediği için başkentin ortasından bile berrak bir nehir akmakta. Dağlar ve derin kanyonlar yemyeşil, deniz kıyıları tertemiz. Türk turistlerin Karadağ'a bile ulaştığı görülüyor. Türkler son 20 yılda dünyanın her yerine iş ve tatil için gittiler. Kitapların öğretemediği tarihleri gezi rehberleri öğretiyor ve Osmanlı'nın Balkanları geze geze benimseniyor. Bir şeyin üzerinde durmak lazım. Karadağ Sırbistan'dan bilhassa son olaylarda koptu diye bilinir. Aslında Balkanları Avrupa Birliği yönetiyor. Bunu Brüksel istese de istemese de bilincinde olsa da olmasa da önlemek mümkün değil. Karadağlılar kendi istekleriyle Euro banknotlarını taşıdılar. Ve Karadağ daha Sırbistan'dan ayrılmadan sınırları içinde bu para dolaşıma girdi. Yugoslav dinarı ortadan kalktı. Karadağlılar dışında görünürde 3 etnisite var. Boşnak, Arnavut ve Sırp kimliğini koruyan bir grup. Sırp kilisesinin mensuplar ve Karadağlıların Vladikası ile gerilim içindeler. Ortada görünmeseler de hissedilen, dilini başka gruplarında kullandığı az miktarda Türk var. Türkiye Karadağ'ı ilk tanıyanlardan. Bu da isabetli bir karar. Balkanlarda diplomatlar her şeyden evvel kültürel kimlik ve hareketlere dikkat etmeli. Evet, Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın İlber Ortaylı Seyahatnamesi'nde bizimle paylaştıkları bu kadardı.
Gelelim büyüleyici şehir Kotor'a. Kotor dünya üzerindeki en eski ortaçağ yerleşim birimlerinden bir tanesi. Burada sayısız mimari ortaçağ esintisini sonuna kadar yaşatmakta. Bu yüzden Kotor eski şehrini yani Old Town denilen yeri gezerken bir tarihi yolculuğa çıktığınızı da unutmayın. Birbirinden güzel mimari eserlerin yanı başında bir de masmavi manzara bulunmakta. Adriyatik Denizi'nin masmavi suları ile birleşen Kotor Körfezi. Kotor, sur içinde birbirinden güzel gezilecek mekanlar bulunmakta. Bu yerlerde gezerken zamanda yolculuk deneyimini yaşayacaksınız. Gittiğinizde anlayacaksınız ki burası en eski yapıların bulunduğu binlerce yıllık tarihi eserlerin sizi karşıladığı bir nokta. İçerisinde saat kulesi, tarihi kiliseleri ve daha bir sürü yapı bulunmakta. Venediklilerin elinde en güzel dönemini yaşayan Kotor, Venedik mimarisini sonsuza kadar hissettiriyor. Tarihi eserlerin içerisinden geçerek çıkacağınız ve Adriyatik Denizi manzarasına hakim olabileceğiniz bir noktada ise Kotor Kalesi bulunuyor. Gerçekten Kotor antik şehrinin içerisinde de yani surlar içinden de inanılmaz bir kale manzarası bulunuyor. Kaleye çıktığınızda da inanılmaz bir Adriyatik manzarası bulunmakta. Kotor Kalesi'nin diğer bir adı ise San Giovanni Kalesi. Bu yere çıkmak için 1300 basamak sizleri bekliyor. Ancak gözünüz korkmasın. Her adımda yeni bir manzara resmi sunan bu yükseltiyi harikulade doğa manzaraları eşliğinde dinlenerek tırmanabilirsiniz. Arkadaşlar Gezgin Kafası kanalına abone olmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı bekliyorum.